Merhaba sevgili izleyiciler. Let's Go Bro kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Avrupa'nın en eski şehirlerinden birine, Bulgaristan'ın ruhuna, Filibe'ye yani Plovdiv'e unutulmaz bir yolculuk yapıyoruz. Bu şehir binlerce yıllık tarihi katmanları, farklı medeniyetlerin izlerini ve yaşanmışlık dolu sokaklarıyla adeta nefes alan bir müze. Benim Filibe ile tanışmam ve bu şehre duyduğum hayranlık 2011 yılına uzanıyor. Ve bugün o ilk heyecandan başlayarak bu eşsiz şehrin derinliklerine iniyoruz. Filibe ile ilk tanışmam, hayatımda ilk defa yurt dışına çıktığım o özel zaman diliminde tam olarak 2011 yılında gerçekleşti. Bu ilk Bulgaristan deneyimim, beklentilerimin çok ötesinde bir etki bıraktı üzerimde. Şehir beni o kadar çok etkiledi ki. O zamanlar saçlarım uzundu. Boynuma astığım, Bluetooth kulaklığımdan sevdiğim şarkıları dinleyerek şehrin atan kalbine yani Knyaz Alexander Caddesi'ne adım atmıştım. Burası Filibe'nin en merkezi, en canlı, adeta nabzının attığı en popüler caddesi. Geniş, ferah ve sadece yayalara ayrılmış bu cadde, şehrin modern yüzünün ve sosyal yaşamının merkezi. Mağazaların, kafelerin, restoranların, bankların sıralandığı, yerel halkın ve ziyaretçilerin günün her saati hareket halinde olduğu bir yer. Etrafınızda insanların koşuşturmasını, sohbetlerini, kahkahalarını duyabileceğiniz, şehrin enerjisini en yoğun hissedeceğiniz noktalardan biri burası. Her köşe başında karşıma çıkan mimari, o zamana kadar gördüklerimden çok farklıydı. Binaların renkleri, çatıları, pencereleri, her biri kendi içinde bir hikaye anlatıyor gibiydi. Şehrin genel atmosferi, o dingin ama bir yandan da capcanlı hali beni hemen içine çekmişti. O an hissettiğim duygu tam olarak bir keşif ve hayranlık karışımıydı. Burada ilk adımlarımı atmanın heyecanı, bilinmeyene doğru yürümenin verdiği o tarifsiz duygu Filibe'nin büyüsüyle birleşmişti. Şehrin tam kalbindeydim ve her anı iliklerime kadar hissediyordum. O günlerde çektiğim fotoğraflara baktığımda hala o anki yüzümdeki şaşkınlığı, gözlerimdeki merakı görebiliyorum. Her sokağa girdiğimde acaba karşıma ne çıkacak diye büyük bir heyecan duyuyordum. Tarihi binaların o kendine özgü kokusu, taşların dokusu, insanların yüzlerindeki ifadeler, sokaklardan gelen melodiler, hepsi benim için yepyeni ve büyüleyiciydi. Peki bu büyüleyici şehir bu kadar derin bir tarihin izlerini nasıl taşıyor? Filibe'nin hikayesi benim o 2011 yılındaki ilk ziyaretimden çok ama çok daha eskiye, insanlık tarihinin belki de en erken dönemlerine uzanıyor. Arkeologların yaptığı kazılar ve bilimsel araştırmalar bu toprakların tam olarak 8000 yıldan daha önceki Neolitik döneme yani cilalı taş devrine kadar uzanan kesintisiz bir yerleşim geçmişine sahip olduğunu kanıtlıyor. Evet, yanlış duymadınız. Tam 8000 yıl. Bu inanılmaz bir zaman dilimi. Bu, Filibe'yi Avrupa kıtasında sürekli olarak yaşanmış, kesintisiz bir şehir hayatı olan en eski şehirlerden biri, hatta bazı kaynaklara göre en eskisi yapıyor. Düşünsenize, 8000 yıldır aynı coğrafyada insanlar bir şehir kurmuş, yaşamış, medeniyetler inşa etmiş ve bu yaşam hiç kesintiye uğramamış. Şehrin bilinen ilk sakinleri bu topraklara özgü, gizemli ve güçlü Traklardı. Onlar, şimdiki Eskişehir'in de üzerinde yükseldiği 7 tepeden birinin etrafında, Marisa Nehri'nin kıyısında muhtemelen Eumolpias adını verdikleri ilk yerleşimi kurdular. Trak medeniyeti, milattan önce ve milattan sonraki ilk yüzyıllarda Balkanlarda oldukça yaygın ve etkili olmuş köklü bir medeniyetti. Savaşçı kimliklerinin yanı sıra altın ve gümüş işlemeciliğindeki ustalıkları, dini ritüelleri ve mistik inanışlarıyla da biliniyorlardı. Filibe'nin ilk temelleri Trakların bu verimli topraklara, stratejik tepelerin etrafına yerleşmesiyle atıldı. Ancak şehrin dünya genelinde daha çok tanınan ismi ve bugünkü adının kökeni milattan önce 4. yüzyıla Makedonya Krallığı'nın büyük komutanı ve kurucusu Büyük İskender'in babası
Kral II. Filip'e dayanıyor. Kral Filip, M.Ö. 347 yılında bu Trak yerleşimini fethetti ve burayı kendi adını vererek Filipopolis'e dönüştürdü. Yani kelime anlamıyla Filip'in şehri. İşte Filibe adının ilk hali o zaman ortaya çıktı. Şehrin ismi tarih boyunca farklı medeniyetlerin diliyle yeniden şekillendi, telaffuz edildi. Traklar zamanında belki Pulpudeva, Roma döneminde Filipopolis ve daha sonra Trimontium, Slavlar arasında Puldin, Osmanlı döneminde kullandığımız şekliyle Filibe ve bugünkü resmi adı Plovdiv. Hepsi aynı kadim şehrin farklı zamanlardaki, farklı dillerdeki yansımalarıydı. Bu isim değişiklikleri bile başlı başına şehrin katmanlı tarihini ve farklı kültürlerle etkileşimini anlatıyor. Filipopolis, özellikle milattan sonra 1. yüzyılda Trakya'nın Roma İmparatorluğu tarafından fethedilmesinin ardından büyük bir altın çağı yaşadı. Romalılar burayı stratejik konumu, Yeditepe'sinin sağladığı doğal savunma ve Maritsa Nehri'nin sağladığı bereket nedeniyle hızla geliştirdiler ve ona Trimontium yani Üç Tepeli Şehir adını verdiler. Şehir kısa sürede Roma İmparatorluğu'nun Trakya eyaletinin en önemli merkezlerinden biri, bir dönem başkenti ve ticaret yollarının kavşağı haline geldi. Romalılar Trimontium'u tam anlamıyla bir Roma şehri yaptılar. Geniş caddeler, gelişmiş bir su ve kanalizasyon altyapısı, tapınaklar, hamamlar, kamusal binalar ve tabii ki tiyatrolar ve stadyum inşa ettiler. Filibe'nin merkezinde bugün gördüğümüz o etkileyici antik kalıntıların büyük bir kısmı işte bu görkemli Roma döneminin mirası. Romalılar mühendislik ve mimarideki ustalıklarını burada da konuşturmuşlardı. Filibe'nin en bilinen, en ikonik yapılarından biri şüphesiz antik tiyatro yani Roma tiyatrosu. Tam olarak milattan sonra 1. yüzyılın sonlarında İmparator Trajan döneminde inşa edilen bu muazzam yapı şehrin 7 tepesinden ikisi olan Zambaz Tepe ve Taksim Tepe'nin arasına doğanın içine ustaca yerleştirilmiş. Tiyatro güneye geniş Maritsa Vadisi'ne bakacak şekilde konumlandırılmış. Yarım ay şeklindeki oturma sıraları yerel mermer bloklardan titiz bir işçilikle yontularak yapılmış. Yaklaşık 6.000 seyirci kapasitesine sahip bu tiyatro, antik dönemde sadece tiyatro oyunları ve dini törenler için değil, aynı zamanda önemli kamusal toplantılar, senato oturumları ve hatta gladyatör dövüşleri için de kullanılırmış. Sahne binası, skene, 2 katlı olarak tasarlanmış ve dönemin mitolojik figürlerini, imparatorları tasvir eden heykeller, kabartmalar ve mimari süslemelerle zengin bir şekilde dekore edilmiş. Dönemin sanatını ve inançlarını yansıtıyordu. Ve en şaşırtıcı, en büyüleyici yanı ne biliyor musunuz? Bu tiyatro 20. yüzyılın ikinci yarısında tam olarak 1970'li yıllarda toprak altından çıkarılıp aslına sadık kalınarak restore edildiğinden beri hala günümüzde de aktif olarak kullanılıyor. Yaz aylarında burada uluslararası opera festivalleri, klasik müzik konserleri, tiyatro oyunları, dans gösterileri düzenleniyor. Binlerce yıllık taşların arasında oturup o dönemin insanların yaşadığı aynı duyguları, aynı atmosferi solumak gerçekten tarif edilemez bir duygu. Akustiği bile o kadar iyi tasarlanmış ki sahnedeki bir fısıltı en üst sıradan net bir şekilde duyulabiliyor. Bu tiyatro Roma'nın Trimontium'unun ne kadar canlı, ne kadar gelişmiş bir şehir olduğunun en büyük, en görkemli kanıtı. Şehrin modern ana yaya caddesinin yani Knyaz Alexander Caddesi'nin altında uzanan Roma Stadyumu'nun kalıntıları da yine Roma'nın Trimontium'una ait bir başka muazzam yapı. Tam olarak milattan sonra 2. yüzyılda İmparator Hadrian döneminde inşa edilen bu stadyum yaklaşık 240 metre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeymiş. O dönemde burada atletizm yarışmaları, koşular, disk atma, cirit atma gibi spor etkinlikleri ve aynı zamanda atlı araba yarışları düzenlenirmiş. Burası
Roma dünyasının en büyük ve en iyi korunmuş stadyumlarından biriydi. Bugün şehrin modern caddesinin altında yer alan bir kazı alanında stadyumun kuzey ucu ve oturma sıralarının bir kısmı görülebiliyor. Mermer oturma sıraları o dönemin seyircilerinin oturduğu yerleri hayal etmenizi sağlıyor. Merdivenlerle aşağı inerek bu antik yapı kalıntılarının arasında yürüyebilir, o dönemin kalabalığını, yarışların heyecanını hayal etmeye çalışabilirsiniz. Cadde seviyesindeki bir alanda stadyumun şeklini gösteren bir model ve hakkında bilgi veren panolar da bulunuyor. Modern şehrin gürültüsünün hemen altında yatan bu devasa antik yapı, Filibe'nin ne kadar derin bir tarihe sahip olduğunun sessiz ama etkileyici bir kanıtı. Şehrin dokusunun altında yatan bir hazine gibi. Şehrinin merkezinde yer alan diğer tarihi kalıntılar da Roma döneminin izlerini taşıyor ve Trimontium'un günlük yaşamına ışık tutuyor. Ana yaya caddesinin hemen başında, caminin de yakınında görebileceğiniz forum alanı, Roma şehrinin idari, ticari, kültürel ve sosyal merkeziydi. Burası geniş, dikdörtgen şeklinde bir meydandı ve etrafında şehrin en önemli binaları yer alıyordu. Bu yapılardan biri, antik tiyatrodan daha küçük olan, üzeri genellikle kapalı inşa edilen Odeon'du. Milattan sonra 2. veya 3. yüzyılda inşa edildiği düşünülen Odeon, müzik performansları, şiir okumaları, küçük tiyatro oyunları ve aynı zamanda şehir konseyi olan Bule'nin toplantıları için kullanılıyordu. Yaklaşık 350 seyirci kapasitesine sahipti. Bugün Odeon'un kalıntıları restore edilmiş ve küçük kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Forum alanında ayrıca kütüphane, hazine binası yani tabularyum, tapınaklar, dükkan sıraları ve şehrin idari binalarının kalıntıları da bulunuyor. Bu kalıntıların arasında dolaşmak, milattan sonra 2. yüzyılda bu meydanın ne kadar canlı olduğunu, Romalıların burada nasıl bir yaşam sürdüğünü, ticaret yaptığını, siyaset konuştuğunu, sanat icra ettiğini hayal etmek gerçekten büyüleyici bir deneyim. Her bir taş, her bir sütun kaidesi o dönemin bir parçasını fısıldıyor sanki. Roma'nın ardından Bizans İmparatorluğu'nun yönetimine geçen Filibe, stratejik konumu nedeniyle sık sık Bizans İmparatorluğu ile 1. ve 2. Bulgar İmparatorlukları arasında el değiştirdi. Bu dönemler şehrin etrafındaki surların güçlendirildiği, tepeler üzerine yeni kalelerin inşa edildiği, farklı kültürlerin ve inançların bir arada var olduğu, bazen çatışmaların yaşandığı, bazen de barış içinde birlikte yaşandığı dönemlerdi. Ve ardından tam olarak 14. yüzyılın ortalarından yani 1342. yıldan başlayarak 19. yüzyılın sonlarına yani 1878'e kadar tam 436 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarının ayrılmaz bir parçası oldu. Osmanlılar şehre bugünkü Türkçe adını Filibe'yi verdiler ve şehrin dokusuna kendi mimari, kültürel ve dini izlerini bıraktılar. Şehir bu dönemde önemli bir idari merkez ve önemli bir ticaret durağı olmaya devam etti. Balkanlardaki en önemli şehirlerden biriydi. İşte benim annem ve babamla birlikte Filibe'ye yaptığımız o unutulmaz ikinci ziyaretimizde şehrin merkezinde yer alan Osmanlı döneminin en önemli ve en eski eserlerinden biri olan Cuma Camii'ni ziyaret ettik. Evet, doğru hatırlıyordum. Şehrin tam kalbindeydi. Roma Forumu kalıntılarının ve ana caddenin hemen yakınında. Bu cami, Balkanlardaki en eski Osmanlı dini yapılarından biri olarak büyük bir tarihi öneme sahip. Resmi adı Muradiye Camii olsa da şehrin merkezi konumu ve önemi nedeniyle halk arasında daha çok Cuma Camii olarak biliniyor ve kullanılıyor. Tam olarak 15. yüzyılın başlarında Osmanlı hakimiyetinin ilk yıllarında daha önce bir Hristiyan kilisesinin bulunduğu stratejik bir noktaya inşa edildiği düşünülüyor. Yapım tarihi kesin olarak bilinmese de 14. yüzyılın sonu veya 15. yüzyılın başlarına tarihleniyor. Caminin dış cephesine baktığınızda taş ve tuğla katmanlarının dönüşümlü olarak kullanıldığı o sade ama zarif Osmanlı
erken dönem mimarisini görüyorsunuz. Ana ibadet alanı kare planlı ve üzerine 9 küçük kubbeyle örtülü, ortadaki ana kubbe diğerlerinden biraz daha büyük ve daha yüksekte yer alıyor. Bu da iç mekanda bir ferahlık sağlıyor. Caminin köşelerinden birinde yükselen tek şerefeli, silindirik gövdeli, ince uzun minaresi gökyüzüne doğru zarifçe yükseliyor ve şehrin silüetine ayrı bir zarafet katıyor. Caminin avlusu da ayrı bir huzur verici. Etrafı revaklarla çevrili. Ancak asıl etkileyicilik caminin içinde sizi karşılıyor. İçeri adım attığınız anda dış dünyanın tüm gürültüsü, telaşı kapıda kalıyor. İçerisi o kadar huzurlu, o kadar sakin ki duvardaki hat yazıları tavanlardaki geometrik ve bitkisel motiflerle bezenmiş. Zarif süslemeler, kalem işleri, mihrap ve minberdeki ince ahşap işlemeler. Hepsi yüzyıllar boyunca bu mekanda süregelen maneviyatı ve ince bir sanatkarlığı yansıtıyor. Caminin içinde, özellikle kubbe geçişlerinde ve duvarların üst kısımlarında, Balkanlardaki diğer bazı Osmanlı camilerinde de görebileceğiniz canlı renklerde yapılmış, doğa ve mimari temalı, hatta bazılarında İstanbul manzaralarının da yer aldığı kendine özgü duvar freskleri, yani duvar resimleri bulunuyor. Bu freskler 18. ve 19. yüzyıllarda yapılmış ve Osmanlı sanatının Balkanlardaki yerel etkileşimlerle nasıl farklılaştığını, yerel sanatçılarla nasıl bir sentez oluşturduğunu gösteriyor. Babamla birlikte caminin o mistik havasını içimize çektik. Birlikte dua ettik. Ayaklarımızın altında hissettiğimiz yumuşak halı, başımızın üzerinde uzanan zarif kubbe, duvarlardaki o sessiz, renkli resimler. Bu topraklarda farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan bu tarihi yapıyı ziyaret etmek benim için çok farklı, çok özel bir duygusal anlam taşıyordu. Babamla birlikte o an orada olmak, geçmişle bugün arasında manevi bir köprü kurmak gibiydi. Cami sadece bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda 400 yılı aşkın bir dönemin, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir zamanın sessiz ve görkemli tanığı gibiydi. Cami ziyaretinin ardından şehrin merkezindeki o etkileyici Roma kalıntılarının bulunduğu alana geçtik. Artık biliyorduk ki bu gördüğümüz taşlar, sütunlar, duvarlar, Trimontium'un, yani Roma'nın üç tepeli şehrinin binlerce yıllık sessiz tanıklarıydı. Yüksekte duran antik tiyatronun dış cephesini, aşağıda uzanan Roma Stadyumu'nun açığa çıkarılmış kısmını, forum alanındaki Odeon ve diğer yapıların kalıntılarını daha yakından inceledik. Babamla birlikte bu antik yapıların tarihi hakkında sohbet ettik. Onların hangi amaçla yapıldığını, ne kadar büyük ve etkileyici olduklarını konuştuk. Bu, binlerce yıllık taşlara dokunarak, o dönemlerde burada yaşayan Romalıların, Trakların, gladyatörlerin, sporcuların hayatlarını, o büyük Roma İmparatorluğu'nun gücünü ve mühendislik dehasını hayal etmeye çalıştık. Bu kalıntıların arasında yürümek, Filibe'nin sadece bugünün modern Bulgaristan'ının bir şehri olmadığını, altında çok derin, çok köklü bir medeniyet mirası yattığını görmek ve hissetmek gerçekten de etkileyiciydi. Şehrin kalbinde, modern hayatın akıp gittiği yerde bu antik yapıların zamana meydan okuyarak varlığını sürdürmesi Filibe'nin eşsiz karakterini oluşturuyordu. Daha sonra şehrin o hareketli, capcanlı ana yaya caddesine çıktık. Bu cadde Roma Stadyumu'nun tam üzerinde uzanıyor ve şehrin modern kalbinin attığı yerlerden biri. Knyaz Alexander Caddesi olarak biliniyor. Cadde boyunca modern mağazalar, uluslararası markaların şubeleri, yerel butikler, kafeler, restoranlar, bankalar, sanatçılar, sokak müzisyenleri, insanlar. Herkesin bir telaşı, bir koşuşturması ama bir yandan da keyifli, enerjik bir atmosferi vardı. İnsanlar oturmuş sohbet ediyor, alışveriş yapıyor, müzik dinliyor, günün tadını çıkarıyordu. Cadde boyunca yürüyüşümüz sırasında karşımıza çıkan o çok güzel, oymalı, tarihi bir çeşmeden buz gibi suyumuzu içtik. Çeşmenin mimarisi de ayrı bir güzeldi. Üzerinde farklı dönemlere ait motifler taşıyordu sanki. Suyun o anki ferahlığı,
Yürüyüşün verdiği yorgunluğu üzerimizden almıştı. O kadar lezzetli gelmişti ki su, adeta canlanmıştık ve yolculuğumuza devam etmek için enerji depolamıştık. Karnımız da iyice acıkmıştı ve kendimize göre güzel bir restoran arayışına girdik. Ana caddenin ve ara sokakların kenarında o kadar çok seçenek vardı ki, İtalyan mutfağı mı, geleneksel Bulgar lezzetleri mi, fast food mu, bir balık restoranı mı? Seçim yapmak zorlaştıkça açlık da artıyordu. Caddenin üzerindeki restoranların menülerine bakıyor, içerideki atmosfere göz gezdiriyorduk. Annem ve babamla birlikte ne yiyeceğimize karar vermeye çalışıyorduk. Hatta babam o kadar çok acıkmıştı ki bir ara dayanamayıp biraz da espriyle karışık, "Oğlum, sizin restoran bulacağınız yok galiba. Ben gidip kendime bir şeyler alayım da bir şeyler atıştırayım" deyip hemen köşedeki bir büfeden veya pastaneden bir börek veya poğaça gibi bir şeyler alıp yemişti. Biz de annemle birbirimize bakıp gülmüştük babamın o halini görünce. Sonunda hemen yakınlardaki rahat bir atmosfere sahip bir pizzacıya girip oturup o günün yorgunluğunu ve açlığını hep beraber afiyetle yediğimiz nefis pizzalarla giderdik. İnce hamurlu, bol malzemeli pizzalar gerçekten çok lezzetliydi. O anki aile sıcaklığı, yemeğin lezzeti ve günün getirdiği o küçük maceralar o günün en keyifli anlarından biriydi. Merkezdeki park alanlarını, insanların dinlendiği, çocukların oynadığı yemyeşil alanları ve o tiyatro benzeri yapıların, yani antik tiyatro ve Odeon'un dışından gördüğümüz kısımlarını, çevresini de görüntüledim. Filibe merkezi, tarihi dokusuyla modern yaşamı, ticareti, sosyal hayatı başarılı bir şekilde harmanlıyordu. Her adımda tarihin farklı bir iziyle karşılaşıyordunuz ve aynı zamanda şehrin modern yüzünü görüyordunuz. Merkezdeki bu hareketliliğin ardından Filibe'nin asıl ruhunu hissedeceğiniz, sizi zamanda yolculuğa çıkaracak bölgesine doğru, yani Eskişehir'e, o adıyla Old Town'a geçtik. Burası adeta başka bir zaman dilimine adım attığınız, bambaşka bir atmosferin sizi karşıladığı bir yer. Modern şehrin gürültüsü bir anda kesiliyor. Yerini yüksek taş duvarların ve eski evlerin arasındaki huzurlu sessizliğe bırakıyordu. Filibe'nin o meşhur 7 tepesinden 3'ü üzerine, yani Nebettepe, Zambaztepe ve Taksimtepe'nin yamaçlarına ve aralarındaki vadilere kurulmuş bu bölge, daracık, yokuşlu, taşlı veya topraklı patika yollarıyla, yüksek taş duvarlarla çevrili, her köşesi sürprizlerle dolu bir labirent gibi. Burada zaman sanki daha yavaş akıyor, geçmişin fısıltıları her yerden duyuluyor. Burası, Filibe'nin Osmanlı dönemindeki ve Bulgar ulusal uyanışı dönemindeki ruhunu en yoğun hissedeceğiniz yer. Eskişehir, büyük ölçüde Osmanlı döneminin sonlarına doğru, tam olarak 18. ve 19. yüzyıllarda Bulgar ulusal uyanışı olarak adlandırılan kültürel ve ekonomik yükseliş döneminde şekillenmiş. Bu dönemde Filibe, Osmanlı İmparatorluğu içindeki önemli bir ticaret ve zanaat merkeziydi. Şehirdeki zengin tüccarlar ve zanaatkarlar artan refahlarını ve statülerini göstermek amacıyla birbirinden güzel, gösterişli konaklar, evler inşa ettirdiler. İşte Eskişehir'de gördüğümüz o eşsiz evler, bu dönemin mimari mirası. Filibe'nin kendine özgü mimari tarzı, Plovdiv baroku olarak da bilinen bu evlerde tüm güzelliğiyle sergileniyor. Bu tarzın belirgin özellikleri arasında sokağa doğru genişleyen, alt katı daha dar, üst katı daha geniş olan ve genellikle ahşap desteklerle taşınan büyük cumbalar yer alıyor. Bu cumbalar evin iç mekanına daha fazla alan kazandırmanın yanı sıra sokağı daha iyi gözlemleme imkanı sunuyordu ve evlere o karakteristik görünümünü veriyordu. Cepheler genellikle canlı, pastel renklerle boyanmış, mavi, sarı, pembe, yeşil, turkuaz gibi renkler kullanılmış, bu da Eskişehir'e masalsı bir görünüm kazandırıyor. Duvarlar genellikle düz sıva olsa da pencere kenarları, kapı üstleri, cumbaların altları ve çatı saçakları gibi detaylarda oymalı, ahşap süslemeler, alçı kabartmalar,
geometrik ve bitkisel motifler, hatta bazılarında duvar resimleri yani freskler kullanılmış. Çatılar genellikle kırmızı kiremitlerle örtülü ve bacalar bile kendine özgü tasarımlara sahip olabiliyor. Evlerin bahçeleri genellikle yüksek taş duvarlarla çevrili ve dışarıdan görünmüyor. Bu da iç mekana özel bir mahremiyet sağlıyor. İçlerinde ise geniş, özel avlular, bazen havuz veya çeşmeler ve yemyeşil bitkiler bulunuyor. Bu evler sadece yaşanılan mekanlar değil, aynı zamanda sahiplerinin zenginliğini, kültürel seviyelerini, estetik anlayışını ve o dönemin sanatsal zevkini yansıtan birer sanat eseri. Her biri birbirinden farklı ama bir arada inanılmaz bir uyum sergiliyorlar. Eskişehir'e girdiğimizde bizi ilk karşılayan o görkemli yapı Aziz Konstantin ve Elena Kilisesi oldu. Bu kilise Eskişehir'in girişindeki en bilindik ve en tarihi noktalardan biri. Buradaki ilk Hristiyan mabedinin kökleri tam olarak milattan sonra 4. yüzyıla yani Roma dönemine kadar uzanıyor. Bu, Filibe'nin bilinen en eski Hristiyan kilise sitelerinden biri olduğu anlamına geliyor. Bu ilk kilisenin Hristiyanlığı resmileştiren İmparator Konstantin ve annesi Helena'nın adını taşıdığı düşünülüyor. Ancak günümüzde gördüğümüz yapı büyük ölçüde 19. yüzyılda tam olarak 1832 yılında eski yapının yerine veya kalıntıları üzerine yeniden inşa edilmiş, o dönemin mimari özelliklerini yansıtan daha büyük ve gösterişli hali. Kilise, Eskişehir'in dokusuna uygun olarak taş ve ahşap kullanılarak inşa edilmiş. Dış cephesindeki taş ve tuğla işçiliği, kubbesi, dörtgen planlı çan kulesi dikkat çekici. İçerisinde ise zengin ikonalar, duvarlardaki dini motifli freskler, altın varaklı oymalı, ahşap ikonostasis yani ikon duvarı yer alıyor. İkonostasis, üzerindeki ikonalarla ibadet alanını mihraptan ayırıyor ve bir sanat eseri niteliği taşıyor. İçerisi mumların ışığında loş bir aydınlığa sahip, sessiz ve tarihi bir atmosfere sahip. Burası şehrin Hristiyan mirasının önemli bir simgesi ve farklı inançların bu topraklarda yüzyıllardır bir arada var olduğunun bir göstergesi. Eskişehir'in bu dar sokaklarında hem bir cami hem de bir kilise görmek, Filibe'nin çok kültürlü yapısını anlamak için önemli bir detay. Kiliseden çıktıktan sonra Eskişehir'in o büyüleyici, daracık sokaklarında, patika yollarında kaybolmaya başladık. O yokuşlu, taşlı veya topraklı patika yollardan bazen yağmurda kayganlaşmış olabilen taşların üzerinde dikkatlice, bazen de toprağın üzerinde yürüyerek ilerledik. Hava o kadar temiz ve sakin geliyordu ki merkezin kalabalığından sonra burası adeta bir vaha gibiydi. Her bir köşeyi döndüğümüzde karşımıza çıkan o eşsiz, tarihi evler karşısında hayranlığımızı gizleyemedik. Tek tek inceledik evlerin mimarisini, renklerini, süslemelerini, oymalı ahşap kapılarını, ferforje balkonlarını. Bazı evler restore edilerek müzeye, sanat galerisine, butik otele veya restorana dönüştürülmüş. Özellikle o dönemin yaşamını yansıtan müze evler, içindeki o döneme ait mobilyaları, giysileri, kullanılan eşyaları sergileyerek o dönemde bu evlerde nasıl bir yaşam sürüldüğünü canlı bir şekilde görmenizi sağlıyor. Kütüphane ev, etnografya müzesi olarak kullanılan ev gibi yapılar o dönemin kültürünü ve yaşam tarzını anlamak için harika örnekler sunuyor. Bu evlerin arasında yürümek, geçmişe doğru bir yolculuk yapmak gibiydi. O dönemde burada yaşayan insanların günlük hayatlarını, sokaklardaki sesleri, pencerelerden yansıyan ışıkları, evlerden gelen yemek kokularını hayal etmek. Gerçekten de oldukça etkileyici, zamanın durduğu bir deneyimdi. Eskişehir'deki sessizlik, merkezdeki hareketliliğin aksine insana huzur veren, düşündüren, tarihi daha derinlemesine hissetmenizi sağlayan bir sessizlikti. Her adımınız, yüzyıllar önce bu taşlara basmış insanların adımlarının yankısı gibiydi. Sokaklardaki atölyelerden gelen zanaatkar sesleri, evlerden yayılan müzik tınıları, hepsi hayalinizde canlanıyordu. Filibe'nin en ikonik simgelerinden biri,
şehrin o meşhur 7 tepesinden biri olan Nebettepe'dir. Eski şehrin de üzerinde yükseldiği bu tepe, şehrin ilk kurulduğu yer olarak kabul edilir ve Filibe'nin 8000 yıllık tarihinin başladığı noktadır. Arkeolojik bulgular burada tam 8000 yıl öncesine uzanan Trak yerleşiminin izlerini taşır. Traklar burayı stratejik konumu nedeniyle bir akropol, yani müstahkem bir tepe yerleşimi olarak kullanmışlardır. Daha sonra Roma döneminde ve Orta Çağlar'da Bizanslılar ve Bulgarlar tarafından üzerine güçlü kale duvarları, burçlar ve kuleler inşa edilmiştir. Bugün Nebettepe üzerinde farklı dönemlere ait surların, temellerin, yapı kalıntılarının iç içe geçtiği bir alan görülebilir. Bu kalıntılar şehrin farklı dönemlerdeki savunma sistemlerini ve yaşam biçimlerini anlamak için önemli bilgiler sunar. Bu tepeden görülen manzara ziyaretçiler için gerçekten nefes kesicidir. Altınızda uzanan modern şehir, pencerelerden yansıyan ışıklarıyla parlayan binalar, kıvrılarak akan Maritsa Nehri'nin gümüş rengi şeridi, hemen altınızda yayılan eski şehrin rengarenk çatıları ve uzakta silüet gibi duran diğer tepeler. Hepsi bir arada Filibe'nin katmanlı yapısını antik çağlardan bugüne nasıl yayıldığını gözler önüne serer. Özellikle gün batımı saatlerinde bu manzarayı izlemek kelimelerle anlatılamayacak kadar güzel ve etkileyicidir. Nebettepe, Filibe'nin hem en eski hem de en güzel manzaraya sahip noktalarından biridir ve şehrin tarihini ve bugünkü güzelliğini bir arada sunan sihirli bir nokta gibidir. Ziyaretçiler burada yürüyüş yapabilir, piknik yapabilir ve şehrin tarihini ve manzarasını aynı anda deneyimleyebilirler. Filibe sadece derin tarihi ve antik yapılarıyla, zarif evleriyle değil, aynı zamanda çok canlı, dinamik ve modern bir şehir. Özellikle eski şehrin eteklerinde yer alan Kapana bölgesi, son yıllarda geçirdiği büyük dönüşümle şehrin en popüler, en hareketli yerlerinden biri haline geldi. Eskiden bir zanaatkarlar mahallesi olan Kapana, yani Bulgarca'da tuzak anlamına gelir, dar sokakları nedeniyle bu isim verilmiş olabilir. Günümüzde modern sanat galerileri, tasarım stüdyoları, butik dükkanlar, ikinci el kitapçılar, birbirinden güzel gurme kafeler, kokteyl barlar ve hareketli gece hayatı mekanlarıyla dolu. Tarihi binaların arasında yükselen bu modern kültür ve eğlence merkezi, Filibe'nin genç, yaratıcı ve dinamik yüzünü yansıtıyor. Burada sokak sanatının renkli örneklerini görebilir, duvarlardaki grafitileri inceleyebilir, küçük konserlere, performanslara denk gelebilir, farklı mutfaklardan lezzetleri deneyebilirsiniz. Kapana, sürekli değişen, yenilikçi ve enerjik atmosferiyle Filibe'nin yaşayan, nefes alan, kendini sürekli yenileyen yönünü gösteriyor. Gündüzleri kafelerde oturup çalışabilir veya sohbet edebilir, akşamları ise barlarda müzik eşliğinde eğlenebilirsiniz. Eskişehir'de bulunan ve Filibe'nin o kendine özgü mimarisini en iyi yansıtan yapılardan biri, etnografya müzesi olarak hizmet veren Kuyumdzioglu evidir. Bu görkemli konak, Filibe barokunun en iyi korunmuş ve en etkileyici örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Milattan sonra 1847 yılında o dönemin en zengin Rum tüccarlarından biri olan Argir Kuyumdzioglu tarafından yaptırılmıştır. Ev, Eskişehir'in dar sokaklarına rağmen oldukça geniş bir alana yayılmıştır. 2 katlı, simetrik cepheli bu ev, geniş cumbaları, pencerelerin ve cephenin etrafındaki zarif süslemeleri ve görkemli iç mekanıyla dikkat çekiyor. İçerideki odalar geniş ve ferah, tavanları oymalı, ahşap işlemelerle süslenmiş. Büyük bir avlusu ve hizmetli bölümleri de bulunuyor. 1949 yılından beri Bölgesel Etnografya Müzesi olarak hizmet veren bu evde, Filibe ve çevresinin 18. ve 19. yüzyıldaki geleneksel yaşamı, zanaatları, halk kıyafetleri, mobilyaları, müzik aletleri ve kültürel öğeleri sergileniyor. Bu müze evi ziyaret etmek, o dönemin zengin tüccar sınıfının yaşam tarzını, estetik anlayışını ve bölgenin kültürel çeşitliliğini anlamak için eşsiz bir fırsat sunuyor. Bu ev gibi restore edilmiş diğer konaklarda
müzeye, sanat galerisine veya butik otele dönüştürülerek o dönemin yaşamına dair pencereler açıyor. Romalıların Trimontium için inşa ettiği mühendislik harikalarından biri de şüphesiz şehrin su ihtiyacını karşılayan su kemerleriydi. Şehirdeki çeşmelerin, hamamların, sivil binaların ve evlerin su ihtiyacını karşılamak için Rodop dağlarındaki kaynaklardan kilometrelerce uzunlukta su kemerleri inşa etmişlerdi. Bu devasa sistemin bir bölümünün kalıntıları şehrin 7 tepesinden biri olan Zendem Tepe'nin yani Gençlik Tepesi kuzeydoğu eteklerinde hala görülebilir. Buradaki su kemeri kalıntıları kayalık bir yamaca inşa edilmiş etkileyici taş kemerlerden oluşuyor. Sadece bir kısmı ayakta kalmış olsa da milattan sonra 2. veya 3. yüzyılda Romalı mühendislerin ne kadar yetenekli olduğunu suyu yer çekimiyle uzun mesafelere taşıyacak sistemler kurabildiğini gösteriyor. Su, bu kemerler aracılığıyla yüksek noktalardan şehre ulaştırılıyordu. Bugün bu kalıntıların çevresi park haline getirilmiş ve modern çeşmelerle süslenerek hem tarihi hem de estetik bir değer kazanmış. Bu kalıntıları görmek, Roma'nın Trimontium'da ne kadar gelişmiş bir altyapı kurduğunu, halkın yaşam kalitesine ne kadar önem verdiğini anlamak için önemli. Filibe'nin 7 tepesinden bir diğeri olan Bunarcık Tepe veya Alyosha Tepe, şehrin batı kesiminde yer alır ve üzerinde görkemli bir anıt yükselir. Bu anıt, Alyosha Anıtı'dır. Anıt, 2. Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybeden Sovyet ordusu askerleri anısına tam olarak 1957 yılında inşa edilmiştir. Vasil Radoslavov liderliğindeki bir mimar ve heykeltıraş ekibi tarafından tasarlanan anıt, 11 metre yüksekliğinde beton bir asker heykelinden oluşur. Heykel, doğuya yani Sovyetler Birliği'ne doğru bakmaktadır ve 65 metre yüksekliğinde kırmızı granitten yapılmış devasa, dikdörtgen bir kaide üzerinde durur. Kaidenin üzerinde askerlerin isimlerinin yazılı olduğu panolar yer alır. Alyosha, Alexei isminin Rusçadaki sevgi dolu kısaltmasıdır ve anıt, 2. Dünya Savaşı sırasındaki Sovyet askerlerini ve Bulgaristan'ın Sovyetler tarafından kurtarılmasını simgeler. Anıt, komünist dönemden kalma bir sembol olması nedeniyle zaman zaman tartışmalara konu olsa da Filibe'nin simgelerinden biri haline gelmiş ve tepeden görülen panoramik şehir manzarası nedeniyle de ziyaretçiler tarafından ilgi görmektedir. Bu tepeye çıkarak hem anıtı görebilir hem de şehrin farklı bir açıdan, özellikle batı ve merkez manzarasına hakim bir noktadan manzarasını izleyebilirsiniz. Bugünün Filibe'si, binlerce yıllık tarihinin getirdiği zengin bir kültürel ve demografik çeşitliliğe sahiptir. Şehrin nüfus yapısı, Balkanların genel yapısı ve Filibe'nin tarih boyunca bir ticaret merkezi ve farklı medeniyetlerin kesişim noktası olmasının bir yansımasıdır. Bugün yaklaşık 330 bin nüfusa sahip olan Filibe, Bulgaristan'ın başkent Sofya'dan sonraki ikinci büyük şehridir. Nüfusun büyük çoğunluğunu Bulgarlar oluşturur. Ancak Filibe, yüzyıllardır, özellikle Osmanlı döneminden beri önemli bir Türk nüfusuna da ev sahipliği yapmıştır. Şehirde köklü bir Türk toplumu yaşamakta, kendi kültürel ve dini pratiklerini sürdürmektedir. Ayrıca önemli bir Roma nüfusu da şehirde bulunmaktadır. Tarih boyunca Filibe, önemli bir Ermeni cemaatine ev sahipliği yapmıştır ve Eskişehir'de hala Ermeni kilisesi ve Ermeni mahallesi kalıntıları görülebilir. Şehirde ayrıca tarihi bir Yahudi cemaati de yaşamıştır. Bugün cemaat küçülse de sinagog kalıntıları bulunmaktadır. Geçmişte önemli bir Yunan cemaati de şehirde mevcuttu. Bu çeşitlilik Filibe'nin kültürel dokusunu zenginleştirmekte ve şehrin çok katmanlı tarihini, farklı etnik ve dini grupların bir arada yaşam deneyimini yansıtmaktadır. Şehir bu farklılıkları bir zenginlik olarak görmekte ve birlikte sloganıyla Avrupa Kültür Başkenti olması da bu çok kültürlü yapısını vurgulamıştır. Filibe yani Plovdiv, 8000 yıllık tarihiyle Trakların Eumolpias'ından Kral Filip'in Filipopolis'ine, Roma'nın Trimontium'undan
Bizans ve Bulgar imparatorluklarının kalelerine, Osmanlı'nın Filibe'sine ve bugünün modern Plovdiv'ine uzanan bu inanılmaz serüveniyle benim için her zaman çok özel bir yere sahip olacak. İlk yurt dışı deneyimimin heyecanıyla keşfettiğim, mimarisine, atmosferine aşık olduğum, ailesiyle birlikte tarihi derinliklerini ve lezzetli anılarını paylaştığım bu şehir, adeta yaşayan bir efsane gibi. Antik tiyatrosunun görkeminden, Cuma Camii'nin huzuruna, Eskişehir'in renkli cumbalı evlerinden, Nebettepe'nin binlerce yıllık kalıntıları ve nefes kesici manzarasına, modern Kapana'nın enerjisine kadar her köşesi, her taşı, her sokağı ayrı bir hikaye anlatıyor. Filibe'nin sokaklarında yürümek, 8.000 yıllık bir köprünün üzerinde yürümek gibi. Altınızda yatan tarihi katmanları hissetmek, etrafınızdaki binaların farklı dönemlere ait olduğunu bilmek. Geçmiş ve bugün burada, bu topraklarda o kadar doğal, o kadar büyüleyici bir şekilde iç içe geçmiş durumdaki, bu şehri ziyaret eden herkesi kendi büyüsüne, kendi hikayesine çekiyor. Bu şehir sadece görmekle yetinmeyeceğiniz, yaşayacağınız, hissedeceğiniz bir yer. Umarım sizler de bu belgesel yolculuğuyla Filibe'nin o eşsiz atmosferini, derin tarihini, farklı medeniyetlerin izlerini, mimari güzelliklerini ve tabii ki benim gözümden, benim tecrübelerimle harmanlanmış halini biraz olsun hissedebilmişsinizdir. Filibe gerçekten de keşfedilmeye, yaşanmaya ve defalarca ziyaret edilmeye değer bir hazine. Bu şehri deneyimlemek, tarihin ve kültürün ne kadar zengin olabileceğinin harika bir örneği. Let's Go Bro kanalımızda daha nice keşiflerde, daha nice yolculuklarda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın, macerayla kalın, hoşça kalın.